Dünya tarihi savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve doğal felaketler tarihidir. Günümüzde de bu saydığım felaketlerin büyük çoğunluğu yıkıcı bir şekilde devam etmekte. Tek bir farkla dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olaya ait saniyeler içerisinde elimizde sahip olduğumuz teknolojiyle birlikte haberdar olabiliyoruz. Bunlar fotoğraf ve videolar oluyor. Peki bu gördüğümüz fotoğraf ve videolar bizler için bir değer taşıyor mu? Ya da o gördüğümüz fotoğraflardaki insanların, maruz kalanların empati duyabiliyor muyuz? Ya da empati duyup bu sorunları daha minimize edebilmemiz için farkındalıkla aksiyona geçebiliyor muyuz? Maalesef birçoğumuz için bu fotoğraflar bir anlam ifade etmiyor. Birçoğumuz bu fotoğrafları bazen görmemek, takip etmemek de istiyoruz. Ve bu fotoğraflardaki insanların maruz kaldıkları bizim de başımıza gelmeyecek düşüncesine sahip oluyoruz. Ama aslında pek de öyle bir dünya yok. Alan Kurdi, bu ismi büyük çoğunluğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmemeniz imkansız ama ben yine hatırlatmak istiyorum. 2015 yılında Akdeniz'i geçmeye çalışırken ölen binlerce insandan sadece birisi. Bir çocuk. Peki Alan Kurdi'yi ayıran etmen neydi? Şunu da belirtmek isterim. Alan Kurdi'nin o fotoğrafı Time'ın dünyaya damga vuran 100 fotoğraf listesindeki bir fotoğraf. Çok önemli bir fotoğraf. Peki bizim için farklı kılan neydi o fotoğrafı? Bir anne ve babaysanız çocuğunuz aklınıza gelmiştir. Değilseniz çevrenizdeki bir çocuk aklınıza gelmiştir. Yani empati kurabilmişsinizdir. Empati kurduğumuzda ne oldu peki? Bu sorundan kaynaklı, yani deniz yoluyla göçmenlerin ölümlerini minimize hale getirmek için toplumlar ve hükümetler aksiyona geçebildi. Bunun kıvılcımı empatiyle ortaya çıktı. İşte bu noktada benim bu fotoğraflara bakışımı değiştiren bir olay oldu. Olay da 2016 yılının ilk aylarında meydana geldi. O zaman o dönemde aslında hep sıradan haberlerden birisiydi bu. Bir mülteci kafilesinin kaçak yollarla denizi geçmeye çalışırken yakalanmasını konu alan bir haberdi. O dönemleri hatırlarsanız her sabah ya da akşam mutlaka bu haberleri izliyordunuz. Ki gazeteci ve sunucu kişiler bunları daha iyi hatırlayacak. Ben de o haberi izlerken, haberi şöyle tasvir edeyim size. Bir araç içerisinde insanlar jandarma karakolunun bahçesine giriyor. Akşam zifiri karanlık ve kameraların ışıkları aracın içerisini aydınlatıyor. O aydınlattığı anda aracın içerisindeki kadın ve çocukların özellikle gözlerindeki şok, korku ve çaresizlik beni çok etkiledi. O günün sabahında zaten sabah haberlerinde izlemiştim. Bu tweet'i attım ben. Ve sonrasında düşündüm ki ya bir şimşek çaktı. Aslında biz bu fotoğraflara bakışımızı değiştirebilirsek bazı şeyleri de değiştirmeye adım atabiliriz dedim. Ve nasıl yapabilirim bunu dedim. Görsel sanat daha mantıklı geldi. Çünkü bütün insanlığa hitap edebiliyorsunuz görsel sanatla. Ben görsel sanatların dillerin efendisi olduğunu düşünüyorum. Ve o aşamada nasıl yapabilirim diye düşündüğümde ya zaten bunlar yaşanmış olaylar. Bunların karşısına bizden bir şeyler koyabilirsem biz de empati kurabiliriz. Yani bunun önünde bir engel yok. Alem Bebek'te olduğu gibi orada siz çevrenizdeki çocuk olarak düşündünüz bunu ve empati kurdunuz. Ve bu noktada ben bu fotoğrafları dünyanın birçok ülkesindeki foto muhabirlerin fotoğraflarını farklı bir kompozisyonla bizlere göstermeye, sunmaya çalıştım. Ve bu şekilde de hem bu olaylara olan ilgimizi arttırmayı
hem empati kurmayı, hem farkındalık kazanmayı, hem de sonuçta insanız ve unutuyoruz, hatırlamıyoruz, aklımızdan çıkıyor. Yani 5 sene önceki bir hadise ya da 2 ay önceki bir deprem bile artık bizim hayatımızda yer almayabiliyor. Bu yüzden bunları hatırlatmak gerekiyor. Ve ne yaptım? Bizden bir şeyler koydum. Bu bazen Oscar heykelciği olabiliyor. Bazen işte fotoğraf gelsin. Mesela ben bu fotoğrafı çok önemli buluyorum. Bana bu fotoğraf ümidi temsil ediyor. Gazze'de çekilmiş bir fotoğraf ve harabe, umutsuzluk, yıkımın olduğu bir yerde neşeli bir şekilde çocuklarını banyo yaptıran bir ebeveyni görüyorsunuz. Ben karşısına ise tamamen lüks ve her şeyin dört dörtlük olduğu ama kimsenin olmadığı ve ruhsuz diye tabir edebileceğim bir banyoyu koydum. Ve bunu devam ettirdim. Buradaki görsel gibi. Şunu ifade edeyim, ben aslında bu fotoğraflara empati kurmama ya da daha yakın hissetmemin sebebi Türkiye'de yaşıyor olduğumu görüyorum. Çünkü Türkiye savaş ve istikrarsızlık ile huzur ve bolluğun arasında yer alan bir konumda bulunuyor. Ben aslında Türkiye'yi şu gördüğünüz fotoğraftaki keskin ince çizgi olarak tabir ediyorum. Hatta bazen acaba biz hangi tarafa doğru meylediyoruzu da düşünüyorum. Çünkü bu da çok önemli bir faktör. Çalışmalarımın asıl amaçlarından birisi düşünmeye teşvik etmesi. Ben bu çalışmaları yaparken Hollandalı bir takipçim, yaptıktan sonra daha doğrusu Hollandalı bir takipçim bana şöyle bir mesaj atmıştı. Biliyor musunuz, ben sizin çalışmalarınızı çok beğeniyorum ve önemli buluyorum. Çünkü biz de 70 ya da 80 yıl önce savaştan muzdarip olduk, mülteci olduk. Ya çok yakın bir tarih ve bundan sonra olmayacağımızın da garantisi yok. Bana çalışmalarınız o günleri hatırlatıyor, hatırlamamız gerektiğini hatırlatıyor ve elimizde sahip olduğumuz huzurun, refahın ve barışın, ya barışa sahip olmamızın, daha değerini bilmemizin gerektiğini ifade ediyor demişti. Ben de işte çalışmalarımda onu tasavvur ettiğim için daha göstermeye başladım. Asıl vurucu olan noktalardan birisi, bir İtalyan gazeteci bana sizin çalışmalarınıza gelen yorumları okurken fark ettim ki Amerikan ordusunun Irak işgali sırasında uyguladığı işkence fotoğraflarını birçok insanın bilmediğini gördüm ve şaşırdım dedi. Yani çok yakın bir tarihte meydana gelmiş ve önemli bir olaya ait fotoğrafı bilmemeleri beni şok etti. Bu yüzden çalışmalarınızın bu şekilde unutulmuş, hatırlanmayan ya da görmek istemediğim sorunları göstermesi çok önemli ve farkındalık için çok değerli demişti. Ve sonrasında ya dedim aslında çalışmalarım savaş, çatışma, mülteciler, göç gibi konuları ele alıyor. Bunlar bazı bölgeler için spesifik diye tabir edebileceğimiz bir durum. Fakat sadece bu yok ki. Mesela bu Hollandalı takipçimin korktuğu, çekindiği, savaştan dolayı biz de mülteci olabiliriz korkusu bence yersiz. Eğer Almanya ile Fransa tekrar bir çıkar çatışmasına girip savaşmazlarsa, ki Avrupa Birliği içerisinde ben bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Fakat küresel ısınma kaynaklı deniz seviyesinin yükselmesiyle Hollandalıların küresel iklimden dolayı mülteci olması pek mümkün. Sadece Hollandalılar da değil, yani Benelux ülkeleri de değil. Bu New Yorklular için de geçerli, Venedikliler için de geçerli, Bengal Körfezi'nde bulunan şehirler ya da her elektronik cihazın arka plan fotoğrafı olarak mutlaka koyduğumuz ve imkanı olanların da tatile gitmek istediği Mercan Adaları ya da Okyanusya'daki ada devletlerindeki yaşayan insanlar. Aslında bütün insanlığı ilgilendiriyor. Ya dedim, ya aslında bu sadece bizim, yani bunun onun şunun sorunu değil ki. Ya da sadece ondan muzdarip değil. Ne yapmam gerekiyor? Başka konuları da ele almam gerekti. Tabii ki ülkemizde ya da başka ülkelerde yozlaşmış siyaset, hukuk,
ve sermayedarların yaratmış olduğu büyük problemler söz konusu. Bu sadece bizde değil. Kadın ve çocuk haklarına erişememek ya da cinsiyet eşitsizliği, gelir eşitsizliği, hayvan hakları, çevresel sorunlar zaten vurmuş gitmiş. Herkesin bildiği bir şey bu, herkesin de söylediği bir şey. Bunlar bütün ülkeleri ilgilendiriyor, bütün insanlığın muzdarip olduğu sorunlar. Ben de çalışmalarımda bunları da ele almaya çalışıyorum. Ve bu insanlara dokunmanızı ve anlatmanızı ve bazen kendi bulundukları durumu ifade etmelerini de sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Çalışmaların bazı bölümlerinde insanlar şunu düşünebiliyor. Ya bunlar bizlik değil, bunlar bazı coğrafyaları ilgilendiriyor gibi durumlar söz konusu oluyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Yani örneklerle devam etmek istiyorum. İspanya'da Covid döneminde kadınlara uygulanan şiddet %30 oranında artmış durumda. Yani gelişmiş bir ülkeden bahsediyorsun. Ya da şimdi açlık dediğinizde aklınıza hemen Afrika geliyor. Ama Afrika değil, gelişmiş bir ülke olan İngiltere'de bile ayda 1 milyon çocuk yeterli besine erişememekte. Bunun üzerine faaliyet gösteren vakıflar mevcut orada. Yani sadece belirli spesifik bölgelerin problemleri değil bunlar. Hepimizin problemi. Fakat ortada ayrılan nokta ise şu. Bazı ülkeler ve toplumlar bunları minimize edebilmiş. Bazıları ise o ateşe benzin dökerek daha da harlanmasını sağlıyor. İşte bu noktada ben sanatın ve yaptığım işlerin bu tezatlığı ortaya koyması, insanların düşünmesi, empati kurması, empati kurarak farkındalık kazanması ve bu kazanmış olduğu farkındalıkla talepte bulunması, aksiyona geçmesi ve istemesini tetiklemek istiyorum. Ve tetiklediğimi de düşünüyorum. Çünkü bizim bazı şeyleri iyileştirmemiz için bunlar gerekiyor. Bunu nereden biliyorum? Bu çalışmaların birçoğunu insanların, dünyanın her tarafındaki insanları mutlaka bilmesinden dolayı biliyorum. Ve en önemli kaynaklarından birisi çalışmalarımın birçok dünya ülkesindeki okullarda gösteriliyor olması beni etkiliyor ve düşündürüyor. Yani sadece sizin Orta Doğu ile ilgili değil, yani bu gelişmiş ülkelerdeki insanları da ilgilendiren problemler bunlar. Ya da sadece Türkiye gibi ara bölgelerde ve bu tezatlığı görebildiğiniz eşitsizliklerin olduğu ülkelerde görebiliyorsunuz. Ve gelişmiş ülkelerde de bunu görebiliyorsun. Ya çünkü bizim bu sorunları minimize edebilmemiz için empati gerekiyor. Ve bu empatiyle sanat buluştuğunda benim yapmış olduğum gibi önemli bir iz bırakabiliyorsunuz. Ve sanatı kullanarak, görsel sanatı kullanarak her insanın iz bırakabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.